Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle fırında pişirme derdi olmayan, çayın yanında yiyebileceğimiz ya da misafirliğe giderken böyle bir şıklık olsun diye götürebileceğimiz bir meyveli pasta yapacağız. Hadi o zaman malzememiz de varsa hemen yapmaya başlayalım. Dolapta 2 gündür duran baktım çürüyecek 500 gram çileğim vardı. Hemen onları tuzlu sirkeli suda ıslattım, beklettim, temizledim, doğradım. Çok ufatmayın. 2 muzu da içine şöyle bir halka şeklinde doğradım ya da 4'e böldüm arada sırada. Onları da şöyle bir harmanladım, karıştırdım ve beklemeye aldım. Hadi muhallebi yapmaya. Öncelikle küçük bir ricada bulunacağım. Eğer abone değilseniz lütfen abone olursanız destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Ve tenceremize sütümüzün yarısını koyalım. Neden? Çünkü şekerimiz, unumuz, nişastamız, yumurtamız ve vanilyamızı iyice karışsın diye. Karışan muhallebimizin yarım kalan sütü de ilave edelim üzerine ve altını kısık ateşte iyice karıştırıp böyle kaynamasını sağlayalım. Kaynadıktan sonra böyle ara ara karıştıralım ki üzeri kaymak, kabuk tutmasın arkadaşlar. Ve diğer tencerede bir paket kremamızın içine 120 gram kadar sütlü çikolatamızı ekledim. Karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kısık hale getirerek erimesini sağladım. Çünkü ben burada kremayı kaynatmayacağım. Bu soğukmuş galiba krema. Onun için kaynatmadan şöyle hemen eriyince bitter çikolatamı da koyuyorum. Eğer sizde varsa bir paketin yarısını, yani 60 gramın yarısını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir çay bardağı kadar böyle küçük parçalar halinde bitter çikolatam vardı, onu kullandım. Ve daha sonra bunu da şöyle bir soğumaya alalım. Ve şimdi ılımış olan muhallebimizin üzerini streç filmle kapatıyorum kabuk tutmasın diye. Dikdörtgen borcamımı aldım ve pastamızın tabanını oluşturmaya başladım. Kedi derilerimize 2 bardak kadar süt koydum ben. Onun içine batırıp çıkartıyorum. Fazla durdurmuyorum ki çok eziliyor. Hemen çok emince dağılabilir arkadaşlar. Onun için hemen batırıp çıkartıyoruz. Bu arada da muhallebimiz soğumuş. Üzerindeki streç filmi alıyoruz ve üzerine bir paket krem şantiyi döküyoruz. Önce şöyle bir karıştırıyoruz çünkü mikserden geçireceğiz. Her tarafa sıçramasın diye. Evet, mikserden de geçirdik. Krem gibi oldu ve bizi bekleyen meyvelerimiz vardı. Onun üzerine hemen muhallebimizi döküyoruz ve karıştırmaya başlıyoruz. Her zaman olduğu gibi alttan üste karıştırıyoruz. Ezmemeye dikkat ediyoruz arkadaşlar. Ve karıştırdığımız bu meyveli muhallebimizi ıslattığımız kedi dillerin üzerine dökeceğiz de ben burada bir şey olmuş. İşte o kısmı çekmemiş. Döktüğüm kısmı çekmemiş arkadaşlar. Onun için çok özür diliyorum sizden. Ve daha sonra böyle dökünce üzerine böyle düzeltiyoruz. Her tarafının eşit olmasını sağlıyoruz. Bekletebilirseniz de birazcık dolapta bekletmenizi öneririm arkadaşlar. Soğuk olan çikolatamızı muhallebimizin üzerine gezdirelim. Her tarafına gezdirmeye özen gösterelim. Dökmüş olduğumuz çikolatayı ben şöyle sağa sola sallayarak eşit bir şekilde dağılmasını sağladım. İsterseniz siz spatula yardımıyla da böyle çikolataları her tarafına dağıtabilirsiniz. Ve şimdi sıra geldi süslemeye. Ben şöyle üzerine kar taneleri yaptım. Çok yakışacağını umuyorum ki gerçekten de çok yakıştı. Ve onun üzerine de çileklerimi şöyle güzelce döşemeye başladım. Çileklerim parlak dursun diye ne yaptım ben? Onları normal çilek reçeli yaptım. Hani böyle suyu var ya, o suyunu birazcık ısıttım. Çilekleri onun içine batırdım ve çıkarttım. Ve şimdi kesiyorum. Size şöyle akışkanlığını göstereceğim. İçini görmenizi istiyorum. Şöyle bir servis alıp şöyle kaşıkla, böyle kaşıkla yiyebiliyorsunuz bu pastayı. O kadar kıvamı güzel, akıcı, böyle kaşık tatlısı gibi bir şey. Yani çikolata olan her şey çok mu güzel olur arkadaşlar. Şimdiden size afiyet olsun. Eğer yaptıysanız lütfen bana da yorum yapın. Hoşça kalın, mutlu kalın.